Merhaba arkadaşlar. Ata Tohumu ve Fidan Yetiştiriciliği kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere zararlarla mücadele etme yöntemlerini göstermeye çalışacağım. Domates, biber, patlıcan gibi toprağa ekimi, yani fide şeklinde ekimi yapılan bu fidanların toprak altından ve üstünden gelecek zararlara karşı korunması gerekiyor. Tabi bunun birçok yöntemi var. Bizim gibi küçük çaplı tarım ve hobi amaçlı bahçecilik işleri yapıyorsanız, tarım marketten alacağınız küçük bir ilacı sulandırıp bitkilerinize uygulamak suretiyle korunabilirsiniz. Biz ilk yaptığımız yıllarda bunu denememiştik. Yani fidanı toprağa ekersiniz, işte sularsınız, çapalarsınız, sonra verim alırsınız gibi düşünmüştük, ancak yanılmışız. Fidelerinizden yeterli düzeyde ürün almak ve gelişimlerin normal süreçte tamamlamasını görmek istiyorsanız mutlaka bir koruyucu önlem almanız gerekiyor. Bu videomuzda ben daha önce hazırladığım karışımı bitkilere uyguladım. Bunları gösterdim. Birazdan hangi ilaçları kullandık, bunların ne oranda karıştırdık, uygulamadan önce yaptığımız bu karışımı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi fidanlarımızı arkadaşlar 10 günlük, daha önceki videomuzda göstermiştim, dikimini yapmıştık. Bunlar domates fidelerimiz. Birkaç gün geçtikten sonra gördük ki bu fidanların birkaç tanesi daha önceki misafirimiz Danaburnu, diğer ismiyle Manas kurdu tarafından yenilmiş, ortasını keserek içindeki öz suyunu emdiğini gördük. Bunun için aslında ben uygulamayı biraz gece bırakacaktım. Yani ilaç uygulamasını, bitkiler biraz daha gelişsin ondan sonra düşünüyordum ama bu nedenle öne çektik. Bu bitkilerin diplerine arkadaşlar toprağın altında yaşayan, işte dediğim gibi beyaz bit, işte bu örümcek, kırmızı örümcek, Manas kurdu gibi zararlı haşereler özellikle akşamları güneş battıktan sonra bitkilere hücum ediyorlar. Aslında bizim burada ilaçlamadaki maksadımız bu canlıları öldürmek değil, tam tersine onları uzak tutmak. Yani yaşam alanlarını başka yere yönlendirmek şeklinde. O yüzden ben mümkün mertebe seyreltilmiş, yani su yönünden seyreltilmiş ilaç kullanıyorum. Kokusundan ve sanırım yoğunluğundan dolayı bu haşereler bitkilerden uzak duruyorlar. Şimdi dilerseniz bu karışımı nasıl hazırladığımı göstereyim. Öncelikle mavi toz koruyucu, bu bütün tarım marketlerde bulunuyor. Kırmızı örümcekle mücadele etmek için ismi Gold Plan 20 SP. Tabii tarım marketlerde isimleri farklı olabilir. Bu pembe renkte de olabilir. Gördüğünüz pompa arkadaşlar sırt pompası. Geleneksel yöntemlerle biz ilaçlama yapıyoruz. Hani elektrikli ya da motorlu şekilde değil. El pompası, sağ tarafında gördüğünüz gibi bir kulacı var. Oradan pompalayarak yapıyoruz. Bu ikinci karışımımız Danaburnu için, yani toprak altındaki bitkiler için kullanılan Deltaren isminde. Bir diğeri de toprak üstü dediğimiz, yani bitlere veya yaprak kurtlarına Arrivo isimli karışım. Üçünden arkadaşlar bu gördüğünüz büyük sırt pompasına birer kapak. Diğerindense 1 ya da 1,5 kaşık olacak şekilde karıştırıp süzgeçli su ile onu doldurup daha sonra karışımı elde etmiş oluyoruz. Bunu dilerseniz bitkinin üstüne, altına, hatta ağaçlara bile uygulayabilirsiniz. Üçlü karışım olduğu için hem toprak altı hem de toprak üstü haşerelerine karşı gayet etkili. Bunu kullandıktan sonra göreceksiniz ki bitkilerinize böcekler, sinekler, işte dediğim gibi toprak altı kurtları yaklaşmıyor. Koruma süresi de yaklaşık 10 gün arkadaşlar. 10 gün sonra yağmurla, havayla buharlaşıp bitkiye zarar vermeyecek şekilde, meyvelere nüfuz etmeyecek şekilde kayboluyor. Bu mavi bulamacı da içine katıyoruz. Ben 1 ya da 1,5 kaşık demiştim. Gördüğünüz gibi bir kaşık bu karışım için şu an için yeterli olacaktır.
Karışımın homojenize olması için bolca karıştırıyoruz. Tabi bunları yaparken arkadaşlar özellikle elinizde yara varsa veya gözünüzle temastan kaçınmanız gerekiyor. Aslında eldiven de kullanmak gerekiyordu ama ben bu videoyu hazırlarken eldiven kullanmayı unutmuşum. Siz mutlaka bir eldiven bulundurun derim arkadaşlar. Rengi zaten sarı ve beyaz arası bir renge dönüşüyor. Mavi karışımı da ekledikten sonra çok keskin bir kokusu var. İnsanı bile çok rahatsız ediyor. Dediğim gibi buradaki amacımız aslında böcekleri öldürmek değil, onları kokusuyla uzaklaştırmak. Bunu özellikle vurgulamış olalım. Böylelikle arkadaşlar karışımımızı şu an için elde etmiş olduk. Ben gördüğünüz gibi bir miktar daha su ekleyeceğim. Bu mavi bulamacın az olduğunu düşünmüştüm. Bir kaşık daha ekleyeceğim. Çünkü yaprak uygulaması da yapacağımız için ağaçlara hem yerdeki fidelere hem ağaçlara bu karışımı uyguluyoruz. Uygulama yaparken de bitkiye temas etmesinden korkmayın arkadaşlar. Bitkiye herhangi bir zararı olmaz. Kuruma, sararma, çürüme gibi özellikler barındırmıyor. Zaten dediğim gibi bitkinin kendi genetiği incelenerek hazırlanmış bir karışım olduğu için bitkiye zarar vermeden canlı mikroorganizmaları o bitkiden uzak tutmak için. Şimdi burada kapağını sıkıca kapatacağız. Öncesinde boş kalan kısmı da dolduralım. Uygulayacağımız alan geniş olduğu için ben mümkün mertebe seyreltilmiş bir karışım elde etmeye çalışıyorum. Böylelikle pompamız ağzına kadar dolmuş oldu. Kapağını sıkıca kapatıyorum ki el pompası çalıştırırken sağından solundan hava almasın diye. Yoksa hava aldığında iyi bir sonuç elde edilemiyor. Tabi sırtımıza alırken biraz zorlandık. Bir yardımcımız olmuş olsaydı daha kolay olacaktı. Tek başına bu işleri yapmanın zorlukları da tabii ki var. Evet, sağ tarafta el pompası, sol tarafta da uygulama yapacağımız çubuk var. Gördüğünüz gibi bitkinin ben biraz köklerine de ulaşsın diye damlama şeklinde, püskürtmeden ziyade damlama şeklinde önce kullanıyorum. Sonra etrafını gezdirdikten sonra bir miktar da üzerine damlatıyorum. Dediğim gibi bitkiye herhangi bir zararı yok. Toprağa da çok aşırı nüfuz etmesini istemiyorum. Bu yüzden mümkün mertebe sadece bitkinin diplerine uyguluyorum. Ancak haşereler toprağın altında geniş bir alanda yaşadığı için biraz daha bitkilerin etrafına uygulamakta da fayda var. Bu nedenle kokusundan uzaklaşsınlar diye şöyle geniş bir uygulama yapabiliriz. Bu uygulamayı arkadaşlar dediğim gibi 10 gün arayla yapabilirsiniz. Bitkilerinizi iyi inceleyin. Eğer üzerinde yaprak bitleri, sinek, işte manas kurdu gibi, dana burnu gibi haşereler varsa sıklığı buna göre ayarlayabilirsiniz. Ama bunları yaptıktan sonra bir miktar sulama yapmalıyız ki bu sıktığımız ilaç bitkinin köklerine de insin, oradaki haşereleri de uzak tutması için bir yöntem olarak tercih edilebilir. Gördüğünüz gibi ben ağaçlara, hatta ağaçların çiçeklerine bile bunu uyguluyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.